Arkadaşlar merhaba. Bugün size farklı bir pistten sesleniyoruz. Bu araçların birçok otomobil pistinde testini gördünüz ama biz fark yaratacağız. Uçak pistine geldik. Hem de Bursa'ya geldik. Bu arkadaş FK8 Type R. Çılgın bir makine. 300 beygirin üstünde güç, 320 tam konuşmak gerekirse, 400 Nm tork ve önden çekiş. Şu an Nürburgring'in rekortmeni. Öyle, doğru. Ama bende de ne var? Ford Bende Focus RS var. 3. nesil. MK3. Masmavi. Çok güzel görünüyor ya. 2.3 litre hacimli motoru. Vergi, vergi. Vergiye takılıyor ama Mustang motoru. Biraz daha büyük bir turbo sayesinde. 350 beygir güç, 440. Overboost'la 475 Nm tork ve 4 çeker. Bir de launch kontrolü mü var? Evet, var. Biz bugün drag yapacağız. Hocam Ben yatağımın baş ucunda 25 senedir Ford Focus olmuyor tabii. Ford Escort RS Cosworth resmi ya bulunan zaten bir adamım. o da ondan gelmiş olduğu için tam kabul ederim yani. Aynen, posterim var böyle kocaman. Böyle bakar ah derdim, 4 çeker geri dönsün. Sonunda döndü işte. Sen seviniyorsun da ben önden çekerle, hadi bakayım nasıl olacak. O zaman bir dizi yarışla bu iki çılgından hangisi daha iyi bir görelim. Haydi. Ya bırak ne fokus. 4 çekerim var. Artistlik yapması kolay tabii. Bizim gibi bileğe mi güveniyorsun? Yok. Şu an Civic Type R'ın içindeyim. Kaputun altındaki 2.0 motordan 320 beygir güç, 400 Nm tork alıyoruz. 0-100 olarak yandaki arkadaş biraz daha iyi ama ben kendime güveniyorum. Evet, aracımızın launch kontrolü var. Dolayısıyla kalkış kontrolünde böyle güzel kalkacağız ve Şafak'ı piste gömeceğiz. Ama okey vermiyorum. Bir dakika okey vermiyorum. Sürüş modumuzu yarışa aldım. Piste pardon. Zaten süspansiyonumuz otomatikman spora geçiyor. Ve hile yapacağım arkadaşlar. Şöyle geçiyorum bilgisayara. Ayarlardan sürücü destek ve kalkış kontrol ediyoruz. Muhtemelen çekiş avantajından o alacak ama kısa vites geçişlerim var. O yüzden vites atmak kolay. Verin şu işareti artık ya. Pile takıyoruz. Evet. Hadi. İşte böyle geçiyoruz. Çekiş kontrolünün avantajı maalesef Focus RS bize cevabını pistte bir güzel verdi tokat olarak. Şöyle dönelim. Şafak'a da şöyle bir el sallıyorum. Ondan sonra yendik. Galibiz. Bu arada bu gidişte bence 1000 metreyi de biz alırız gibime geliyor. Çünkü açılan farkı kapatamıyor gibi Type var. Bir 4 çekerin 350 beygirim var. Launch kontrolün de var. Tabii geçeceksin. Caught in the wind with no flame, looking for a lighter, burning cigarettes in your name, addicted to your nicotine in the bloodstream, thirsting for the chemistry like a junkie. Ama iyi gidiyor biliyor musun? Çünkü Ares yani kalkış
kalkışta gerçekten. Evet, Ama hakikaten sona tekme doğru- yemiş gibi Bak, gidiyor sona Ares. doğru 400'ün sonuna doğru Heh. yani artık böyle Yakalıyor gibi. Tayfar geliyorum gibi. Aynen yani. aynen 500'de yakalıyormuş gibi görünüyor. Yedi yala bizi 400'de. Gerçi yiyeceğini tahmin ediyordum da yani. İnsan üzülüyor ya, öyle zınk diye gidiyor yani. 4 çekerin gücü. Ne diyelim. 150 kilogram avantajını bu sefer değerlendirmem lazım. Fena kalkmadım ilkinde. Bunda da iyi bir kalkış bekliyorum kendimden inşallah. Oğlum kapat o launch kontrolü. Launch kontrol kapanmaz. Şafak. Launch Ya kontrol hile yap, bizimdir, hile bizim ya. Bu kalacak. şey gibi ya. Şifre yazıp oyun oynuyor bende ya. Çok fena yedi yalnız seni. Ya bir şey diyeceğim, fark çok değildi ama. He. Yetişiyordum yani. Vallahi bilmiyorum. 1000 metrede güveniyorum kendim. 1000'de görüşürüz. Nerede? 1000'de mi görüşürüz? 1000'de görüşelim bakalım ya. Ne yapacaksın? Ya gerçi biraz korkmuyor değilim yani. Ha? 1000'de yakalayabilir. Geçeceğime inanıyorum. Ama geçemezsem Taypar'ı suçlamayın. Taypar güzel makine. Gerçekten güzel yani. Önden çekişe rağmen çok fazla patinaja kalmıyor ama 2'nin sonunda bile biraz patinaj yaşadım yani. Bakalım. Hadi. Hadi. Vites kaçırdım. Yine yetişemedim. Brighter than we used to be. Still shadows walking in between. Just like me. 1000 metrede de yendik yalnız. Bu arada sinek öldürdük camımızla ve 220'yi biraz geçiyordu süretimizde bu arada. We unstoppable, the whole team's a go. If she won't pop it, then she green light to roll. If she a queen, and she get treated like it for sure. Around the team, so no. And last year I did some things I never thought I'd do. No one thought I'd do. I need the rafe and a place to live you can't get near. I see the hate but all the words fall on deaf ears. Silence. Evet, hüsranımı gazlayarak yansıtıyorum. Kazanacağıma emindim ya. Evet, şimdi büyük ihtimalle kaybedeceğimiz bir yarışa başlayacağız. Yan taraftan Şafak işaret ediyor böyle, aç camı falan diyor ama Camı aç sen. Kaç? 2 tane şeyi kazandın diye havaya girme. Aklını alacağım burada senin. yani diyorum arkadaşlara da ben bunu da kazanırım herhalde diyorum. Yani şu an onurum ortada. Onuru yenmeliyim, onurum için. yani değil mi? Evet. Güzel ironiler. O zaman start stopumu şöyle Dur ya, ses mi istiyorsun? Ha, hadi bakayım. Dur hemen R modunu alıyorum. böyle hemen. bozuyorum. Hazır mıyız? Evet, ben de pist modunu aldım. Senin sesin daha güzel, bir ses versen. Evet, bir ses vereyim ya. Pat patı öldürme zamanı. Hadi hocam, 3. vites 50. Yerimizde başlayacağız. Yes! 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 Gelemiyor, Ares gelemiyor. Nihayet aradığım galibiyet geldi be. Yürü be Tayfar, yürü.
Buraya cam aç diyecek. Gel diyecek. Camı aç, camı. Ne diyor? Ne diyorsun kardeş? Kameraya saygı duy. Bay bay. Evet Onur. Yedin bizi draglarda. Tabii Vallahi. 4 çekerim var falan. Çok pis yedim. Ama o Rolling Start'ta da çok güzel tokatladım. O Ares logosunu şuradan görmek çok keyifliydi. ben- 2-1 öndesin. Ben de Type-R'ı çok güzel gördüm. Aynı anda. Ama ben yakındım. Sen uzaktaydın. Çok daha tatlı görünüyordu. Ya, doğru diyorsun aslında. Ama sonuç olarak 2-1 öndesin. Evet, pist de öyle. Ama benim birkaç sorum var sana. Hı hı. Şimdi ben Type-R'ın kazanacağını düşünüyorum bu soruları. Bakalım. Sence günlük kullanım için tercih etsen hangisi daha iyi? Type-R. Konfor, Type-R. kullanışlılık, Type-R. işte Ya- yalnız bir Type-R'da dakika. 2 aldı. Bir dakika. Heh. İşte değil. Type-R'ın şöyle bir özelliği var. Sürüş modunu değiştirdiğinde otomatikman süspansiyon sisteminde yumuşaklığı değişiyor. Evet. Ford'da böyle bir şey yok. Ayrı ayrı değiştirebiliyorsun. Ama tabii kabul. Ford'da en yumuşak süspansiyon bile bayağı sert. Yani koltuk dürtüyordu beni sürekli. Peki Normalde en güzel ses hangisi? Ares yani, yalan yok. Kesinlikle Ares. Şanzıman? Şanzıman bana sorarsan short throw vitesinden dolayı Type-R daha iyi. Zaten Bence de. Rolling Start'ta pat 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 yürüdü yani. Ergonomisi de çok güzel. Bir karış rahat. var resmen direksiyon simidiyle. Bütün arasında. 5. 6. vitesi falan şu mesafede atıyorsun. O Ares'te 4 tarafına falan geliyor. 3-4'e geliyor sana. Ben pedallarını da çok sevdim. Hem biraz daha Çok büyükler daha yumuşaklar. hem de yumuşaklar. bayağı. Freni daha dirençli ama bunun biraz daha. Ben Type-R'ın frenini tercih ediyorum. Sen Ares'i. Biraz tercih- fazla dirençli geldi bana. O da çok yumuşak. Ama neyse. Peki görünüm? Görünüm. Ben de onu soracaktım. Şimdi ben abi bu araba çok güzel. Bunu kabul etmek lazım şimdi. Güzel. Ama biraz hani racer diyorlar ya. O hava. Aynen. Bu arkadaş hani daha al beni git dağa çık. Yanla gazla et. Daha sade ama güzel gösteriyor. Bence, Bence ben de. Ares diyorum orada. Bence de tip olarak Ares diyorum ama alırsam böyle bir uçuk bir renkli almam bence. Ben ikisine de gri alırım ya. O güzel koyu gri de. Olabilir. Neyse şimdi çok güzel yarışlar yaptık. Koltukları sormak istiyorum. Koltuklar tamam. Bu arkadaş standart olarak o çanak koltuk tarzı bir şey Hı hı. veriyor size. Bu arkadaşın standart Recaro'ları biraz çok fazla Evet, sıkıyor. opsiyonel rekorolar daha güzel. Onlar daha iyi Bir direniyor. de sürüş pozisyonu da keza Ama bu arkadaşın koltuk rahatlığı falan da çok güzel. çok güzel ve sürüş pozisyonu alçak ve bunu kaldırabiliyor. Çünkü alçaltsam bile ki ben yüksekte oturmayı seven biriyim. Ben de öyleydim de biraz aşağı indim ben de bunda. Görebiliyorsun yukarıyı yani. Aynen. Gayet güzel Ya görebiliyorsun. bir de şunlar zaten sana yardımcı oluyor biraz. Oluyor. Kılavuz çizgileri. Ford'da zaten daha alçaltsan göremezsin dışarıyı büyük Aynen. ihtimalle. Ama daha kaslı duruyor bu arkadaş. Bu hani ben hızlıyım diyor ama o daha kaslıyım. Drag'da seni tokatlarım diyor. Peki sana bir araç verseler, bedava al bunu kullan deseler hangisini alırsın? Şimdi benim de sana karşı bir sorum var. Hı. Kullanacağım tek araç mı o? Yoksa Tek araç. tek araçsa bu arkadaş. Çünkü Hı. hem performansı var hem günlük kullanabiliyorsun. Değilse? Ben bunu tercih ederim. Değilse yani çünkü o kalkışta hani moralim bozuldu abi. Çünkü ben patinaj çekerken Ares uzuyor gidiyor Peki yani. kendi paranla alsa? İkisini de alamam o kadar param yok. Yani olsa? Olsa buna yeteceğim için bunu alırdım yani. Evet, aralarında epey bir fiyat farkı. 100 bin lira civarı bir fark var. Evet. O zaman ben burada yarışmayı 2-2 diyorum. Ben de diyorum. Tamam o zaman. Çok güzel testler yaptık. Draglar, Rolling Start'lar falan. Bunun için Burulaş'a ve Yunuseli Havalimanı'na bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Daha Ama ben acıktım. iyi tahmin ettim. Sen bir de bütün gün bir şey yemedin. Ben çok şaşırdım. Uludağ'da 72 tane İskender yedin. Şimdi seni bir daha Bursa'ya getirdik. Evet, yani onu bekliyorum. Bir yer biliyorum ben. Götüreyim mi seni oraya? Getir, nereye? Melike Döner diye bir yer var. Bunlar en büyük, dünyanın en büyük döneri diye rekor falan da kırdılar. Hadi Oraya bakalım. gidelim istersen. Hadi bakalım. Ama önce ne yapalım? Bence bizimkileri bir Şimdi çağıralım. çektik ettik. İkimiz göründük ama burada çok güzel bir ekip var. Arkadaşlar hepiniz bir gelin. Buyurun. Gelin bak, utanıyorlar ya.